Yaz geldi, yaz dizileri de aramıza geri döndü. Daha 17 dizisi yayınlandı ve ilk bölümünü izledik. Lowbaşı 90. Herkese merhaba, ben Günay. Ben de Güneş. Hızlıca dizi hakkında ilk görüşlerini alayım. Yani klasik bir gençlik dizisi. Konusu çok bilindik. 20 yıl önce gençlik dizisi izlerken ne izliyorsak, 25 yıl önce gençlik dizisi izlersek ne izliyorsak benzer şeyleri yapmışlar. Ufak tefek yazar dokunuşları olmuş ama böyle klişelerle doldurulmuş. Klasik Bol bol gençlik klişe dizisi hem de. klişeleri. Bol bol yani doldurmuşlar. Yani bu kötü bir şey olduğu için söylemiyorum. Klişeler tutar genelde. Her zaman. Yazında ekranda çok izleyecek bir şey olmadığı için kalabalık kadrolar ki gençlik dizisi olduğu için çok bilinmedik oyuncular, o yüzden kadro yapısını daha ucuz tutabiliyor yapımcılar. O yüzden de oyuncuları arttırabiliyorlar genç oyuncular nedeniyle. Bu da insanların ilgisini çekiyor. Yani uzun süreyi de kapatabiliyor. 2 saat 20 dakikalık süreleri bu kalabalık kadrolarla kaplayabilirler. Yani ben tutacağını düşünüyorum bu işin. Aralara da tabii tecrübeli oyuncular da serpiştirmişler. Şöyle ekrana Zorunlu. kastı da koyayım. Zorunlu. Tek tek bütün isimleri okumak çok zor olacak ama hani belirtmek gerekirse Nesrin Cevatzade var. Yani oyunculuğu tartışılır. Dilara Aksüyek var. Ondan sonra Çağdaş Onur Öztürk var. Prens'ten hatırlarsınız belki. Var. Armağan Oğuz var. Börü dizisini falan izlemiş olanlar varsa oradan onu bilirler. Yani arada böyle tecrübeli, bilindik işlerde yer almış isimleri de katmışlar. Dediğin gibi bence de zorunlu. Bu da dizinin yaşlı kitlede, senin de daha demin dediğin gibi hani insanların hayatlarını görmek isteyecek insanlar olacaktır. Başka bir şey yok çünkü ekranda şu an. Bu gibi oyuncular da o insanları çekmek için bulunacaklar. Orta yaşlı kadroda, yani anne babayı oynayan kadroda bir de Melis Baba da var. O pisi dilde oynuyordu ya. Hani Aynen, orada liseliydi. aynen. Şimdi liselilerin anne babasını oynamaya başlamışlar. Aynen. Zaman çabuk geçiyor ya. Biz onu liseli olarak izlemiştik yani kendisini, evet. Yani onlar benim akranım. Öyle Aynen. diyeyim. Yani o yüzden ben anne baba tarafından bakıyorum dermişim. Oo, hadi bakalım. O halde arkadaşlar bu muhteşem girişimizden sonra spoilerlı bölümümüze geçelim. Eğer arkadaşlar birinci bölümü izlemediyseniz izleyip gelin. Eğer izlediyseniz veya spoiler da çok da umurumda değil ya diyorsanız yolumuza devam ediyoruz. Böyle çok ufak senden konuyu alacağım. Sonra bence bu 2 saat diziyi böyle full konuyu konuşmak yerine belirlediğimiz muhteşem, inanılmaz sahnelerle bezeli kısmımızda biraz üzerine konuşuruz diye düşünüyorum. Tamam, yani plot'u söyleyelim. Başrolümüz erkek. Aras yetiştirme yurdunda kalıyor. Kardeşini arıyor. Bir ipucu geliyor ona tanımadığı bir yerden. O ipucuyla birlikte kendini Bodrum yetiştirme yurdunda bulacak. Oradaki özel okula bir şekilde kaydını yaptıracak ve orada araştırmalarına başlayacak. Bir de işte anne babaların hayatları, çetrefilli ilişkileri, gençlerin birbirlerine olan taze gençlik aşkları, çekişmeleri, birbirlerini kıskanmaları şeklinde bir senaryosu var bu dizinin. Yani oldukça basit bir konu üzerinden çeşitli küçük mini hikayeler. Bir de arkaya da böyle Aras'ın kardeşi neden ayrı düştü? Evet, bir gizem Deniz diye bir koymuş. kardeşim var. Oraya da bir gizem sıkıştırmış. Yani çok da Bodrum'a bir gizem bağlamış. değil de her şey açıkta yani. Ya tabii yani biraz izleyince tamam bu yüzden olmuş falan diyorsun da bakalım nasıl bağlayacaklar oraya. Ben basit bir yaz dizisi için biraz zor bağlanabilecek bir konu seçmişler diye düşünüyorum. Yok ya, çok kolay bağlarlar yani. Ezel olmadığı için sonuçta. Ya, Gizem de bakalım. öyle değil. Görürüz. Şimdi genç ve tecrübesiz oyuncular var. Hani bunu ağır sahneler olmak zorunda olacak. Onu nasıl bağlayacaklar merak ediyorum ama tabii geçecektir. Yok canım, onlar yani onlar geçmişe dönük sahnelerde olmayacağı için sıkıntı olmaz bence. Yani evet, tecrübeli oyunculara kalacak o iş. Evet aynen. Oralar onlar oynayacak, kapatacaklar. O halde O zaman muhteşem sahnelerimize geçelim. evet, ben daha ilk sahneden şiir okuyor ya. Bir tane şiir okuyor, dedim bu inanılmaz şiiri nereden almışlar? Hiçbir yerden almamışlar. Baktım kendileri yazmış. Keşke Helal bir olsun yerden onlara. başka bir şiir alsalarmış falan diye düşündüm. Keşke EY'ye yazdırsalarmış. Belki yazdırmışlardır. Nereden O da biliyorsun? olabilir. O da olabilir. Dedim bu nedir? Ya Sonra bu dedim arada Üsküdar şiir çok yetiştirme cringe yurdum bir şey varmış. değil mi ya? Oraya girmeyelim şimdi, almayalım linçimizi, yemeyelim. Hadi bakalım. Dedim Üsküdar'da yetiştirme yurdum varmış. Yani benzer bir şey var herhalde. Orada tutturmuşlar. Sonra böyle gençler bağırıyor, isyan. Dedim ne oluyor ya? Ne isyanı? Dedim ne isyanı ya? Böyle ellerinde havai fişekler falan. Ondan sonra bağırıyorlar, isyan, tas kafalıları falan doldurmuşlar. Aynen. Sonra işte hoca geliyor, ne istiyorsunuz diyor. Aras böyle arkada şey gibi, mafya babası gibi duruyor. Aynen, liderleri gibi, Adana 101 gibi Liderleri böyle. şey diyor, buradan gideceğim, Bodrum'a gideceğim diyor. Ne diyorsun oğlum sen diyor. O da işte böyle diyor.
istersen isyan devam eder hoca falan diyor. Tamam diyor Ha. hoca, sen nereye gidersen git diyor. Notlarım diyor ki bu Aras, notlarım oraya girmeye yeter Notlarım falan girmeye diyor. yetiyor. Ulan Amerika mı burası? Ne notları? Nereye? Liseye notlarla mı giriliyor Türkiye'de? Ne oluyor anasını Ne satayım? anlatıyorsun abi? Abim, ablam, abim yani. Aynen, full özel, pahalı, full özel bir okula, Bodrum'daki yetiştirme yurdundaki Aras notlarıyla girebiliyor. Yani şey gibi, fanfiction gibi anasını satayım. Kullandıkları okulu ben biliyorum. Benim eski bir arkadaşım o okulda okumuştu. Full artı full artı full özel okul o. Ha, öyle diyeyim. Yani bir şey diyemiyorum. Diyecek bir şey yok zaten. İşte dizinin başlangıcı şey gibi ya. Hani hikaye yazıyorlar diye genç kızlar falan. Neydi onlar? İnternette, YouTube şey falan oldu bunlar. Dizilerini çekti. Wattpad kitapları. Wattpad hikayesi gibi başlıyor. Öyle bir başlangıcı var. Ondan sonra diyor tamam diyor, notlarım yetiyor diyor. Ondan sonra tamam, bunu Bodrum'a gönderiyorlar. Bence burada, dizinin burasında, bence bu isyanda açık bir siyasi gönderme var bu arada. Kanal D ekranlarında siyasi gönderme yapmışlar. Yani bunu bilerek Şaşırdım. mi yaptılar bilmiyorum. Bilmiyorum, bence bilerek değil. Ama diyor ki gençler diyor, siz diyor yönetime diyor böyle isyan ederseniz istediklerinizi alırsınız diyor dizi. Aynen. Yani Beklenmedik bir gönderme. Buna Rütü'nün bir el atması lazım bence ya. Yani devletime zeval gelmesin. Buna Rütü'nün bir el atması lazım. Ne demek istiyor gençlere isyan misyan? Hayırdır? Evet, yani isyanın sonunca da sanki bir Amerikan öğrencisiymiş gibi süper özel okulumuza notlarıyla gidiyor kral. Evet, bir Wattpad Bodrum'a kitabı gibi gönderiyorlar gidiyor. bunu. Neyse, Bodrum'a gidiyor abi bu. Bodrum'da erkek öğrenci yetiştirme yurdu var. Böyle bir şey olabilir mi? Yani Olamaz. ne arasın oğlum Bodrum'da erkek öğrenci yetiştirme yurdu? Zaten yok. Hani yok, öyle bir şey yok. Ve arkadaşımız Aras yetiştirme yurdunda kalıp özel okula gidiyor. Mükemmel. Özel okula da yürüyerek gidiyor. Yürüyerek giderken bisikletiyle bir kız buna çarpıyor. Sonra da kucağına oturuyor. Yani öyle bir düşüyor ki tak diye kucağına oturuyor. Yani zaten hep böyle kızlar da hep bisikletten şak diye insanların üstüne böyle balıklama düşer değil mi? Düşme de değil, yani yaralanma yok, hani bir şey yok. Tık diye kucağına oturuyor, sonra bir bakıyoruz bileğinden sakatlanmış. Yürüyemiyor. Vay Diyor ki arkadaş. Aras, ben diyor bisikletle seni götürürüm diyor. Böyle bisikletle gidiyorlar. Ya bu arada Böyle. şeye dikkat ettin mi? Bizim Aras böyle yokuştan yukarıya doğru gitmeye çalışırken kız bisikletle aşağı doğru iniyor. Ama bunların ikisi de nereye gidiyor? Okula gidiyor. Bu arada tabii aynı yere giderlerken çarpışmalarında farklı yönlere gitmeleri de mükemmeldi. Orayı çok da sorgulamıyoruz. Yolunu kaybetmiş Aras, öyle diyelim. İlk defa gittiği için. Tabii. Böyle giriyor okuldan içeri. Kızla birlikte gidiyorlar bisiklete binip. Okula geliyorlar. Giriyor içeri. Vay be diyorlar, ne yakışıklı çocuk falan. Herkes Üf. falan. Bu arada sosyal medya fenomeni, kız arkadaşları falan var kızın. Kız bu arada Blok çekip duruyor birisi. zengin aile. Onun bir de kardeşi var. Böyle o ilk sahnede, ilk giriş sahnesinde Teoman diye bir kardeşi var. İkiz kardeşiymiş. Alakaları yok. Tek yumurta değil zaten, çift yumurta da değil. Bunlar 7 yumurta falan. Ne kadar uzaksa o yumurtalar, o kadar uzak ikiz olabilirler. Yanlışlıkla düşmüş diğer yumurta. Yani bir yumurta dağda, bir yumurta bayırda, böyle bir yumurtalar bunlar. İşte bunlar ikizmiş. Teoman'ın ilk sahnesinde kaslarını gösterirken görüyoruz anasına. Evet. Annesi diyor ki bu ne dövme falan diyor. Karga dövmesi yaptırdım diyor. Bir şeyler böyle. Okul başkanı seçileceksin bugün diyor. Tamam diyor, zaten geçen yılda başkandım falan böyle. Annesi de Nesrin Cevatzade bu arada yani. Evet. Bodrum'u yöneten 3 aileden biri. Rothschild Bodrum Edition. Aynen. Bodrum Shield. Ne yapıyorlar? Okula geliyorlar. Okula böyle Aras elini kolunu sallaya giriyor. Abi sen Ya bir güvenlik kimsin? sana demiyor mu bir şey? Abi üstünde yırtık tişört falan var. Sen nereye gidiyorsun genç falan Aynen, demiyor mu sen güvenlik kimsin yani? genç yani? Sen ne yapıyorsun? Ondan sonra Prosedürü çok orada çabuk skipledik ya. aynen giriyor, bakıyor orada diyor bir tane çocuğu şey yapıyorlar, böyle gözlüklü nerd tip. Zorbalıyorlar. Akran zorbalığı yaşanıyor. Running zorbalaying. Niye? Çünkü annesi diyor ki Teoman'a, sen diyor quizden düşük not almışsın. Bu da çocuğu dövüyor. Sen diyor niye düşük not aldın bana diyor. Çünkü bu okulu yönetiyor bu Teoman. Yancılarıyla birlikte. Kral. Aynen bir küçük Polat Alemdar ve Memati Abdülhey yürüyüşü yapıyorlar Of. ara ara. Sonra bir fakir aile daha var. Bu fakir aile diğer zengin ailenin yancısı. Aynen. Onun da bir kızı var. Bir tane gereksiz yine küçük çocuk oğlu var. Kesin onda bir plotline yazarlar o küçük çocuğa da. Ay.
Bir tane ders görüyoruz. Derse giriyor bunlar. İşte dedik bu arada Aras çocuğu kurtarıyor işte şeyden. Aynen. Zorbalayandan. Derse giriyorlar. Hemen. Derste kızı kurtarıyor. Kurtarmıyor da birlikte dersten atılıyorlar. Ve o kadar çok klişe oluyor ki çok hızlı gidiyoruz bir yere. Ya sürekli bir şey oluyor. O gün bitiyor Aynen. mesela. Adam işte bu arada kardeşini arama çalışmaları falan devam ediyor. Evet. Hemen Bodrum erkek öğrenci yetiştirme yurdunda arkadaşlar falan ediniyor. Üf. İşte bu gözlüklü zorbalanan çocuk kurtardığı çocukla dersten atılırken birlikte atıldığı kız üçlü böyle bir arkadaş grubu oluyorlar. Zenginler Üçlü versus koalisyon. fakirler falan gibi. Aynen. Klasik. Sonra şeyi öğreniyoruz. Bu ailenin yanında çalışıyormuş babası. Kaptanmış fakir dediğimiz kızın. Hı. Annesi de yancı. Nesin Cevatzade'nin böyle yanında. Aman efendim aman efendim gibi dolanıyor. Aynen. Arka planda Ama- bir bakıyoruz. Kocasıyla ilişki yaşıyormuş. Wow. İnanılmaz bir twist yaşanıyor orada. Bir de böyle acaba hamile mi Beyti Switch'i ama Beyt Evet. değil dümdüz hamileymiş. Orada nasıl masanın altına saklanıyor? İnanılmaz değil mi o? Harika Nasıl düşünmüşler lan onu? sahne ya. İnanılmaz bir sahne. Dikkat ettiğimi bilmiyorum. Okulda çoğaltılmış öğrenci görüntüleri var. Hani Evet, 3-5 AI. öğrenci var. O öğrencileri böyle çoğaltmışlar. Konferansta Ya, falan da öyle. Her yerde öyle. konferansta zaten bazısında böyle bomboş yerler var. Böyle bir sahne var full dolu salon falan böyle. Full dolu halde bu arada 30 kişi yani. Aynen. Yani 30 kişiyle başkan seçiyorlar falan. Bu Neyse, arada bizim Aras aday oluyor böyle hemen. kapıdan girdiği gibi başkanlık adayı oluyor. Evet. Sonra ikinci gün oluyor. Yani dersle bir gün bitiyor. İkinci de gün oluyor. Ya sen niye okul dersten atıldın falan diyen de yok. Yok. Hiçbir şey yok. İkinci gün oluyor. Spor dersine giriyor. Orada böyle bir basket atıyor. Of diyorlar. Nasıl o basketi attın sen oradan? Herkes Böyle bir- sırılsıklam. Sonra Aras'a Teoman'ın babası Bodrum'u yöneten ailenin başı arabayla böyle dokunuyor. Evet. Hakan'mış adı. Aras diyor ki hemen o 1975 model mi falan diyor. İşte 1975 şüpheli bu arada. Emin değilim kaç model. Ondan sonra işte arabayla dur götüreyim seni diyor götüreceğin yere. Diyor ki bak diyor ses geliyor arabandan diyor bu gitmez diyor. Araba bozuluyor. Adamın gravatıyla trigger kayışı yapıp arabayı tekrar çalıştırıyor. Ben dizi AI mümkün sahneleriyle mü? çocuk yetiştirirken ben de AI'ya dedim ki AI'cım arabanın kapan kayışı kravatla tamir edilebilir mi? Gideceği yere kadar götürür mü diye. Sordum. AI da bana dedi ki hadi lan oradan. Olur mu öyle şey? Asla dayanmaz dedi. Git çektir arabanı dedi. Tamam dedim ben de. Tamam ya abi dedim. Sonra Aras fakir ailenin gözlüklü nerd çocuğu ve ya bu üçlü işte şey üçlüsü kız işte. Fakir Birlikte koalisyonu. bir tane serçeyle dededen kalma şeye gidiyorlar. Adres veriyor buna şey. Diyor ki ben diyor kardeşin sana yerini göstereceğim diyen herif bunu oyalıyor böyle. Gizli bir arıyor, el kolye var. molye bir şeyler. İşte böyle saçma sapan şeyler oluyor. Sonra polise yakalanıyorlar. Ehliyetsiz araba kullanmaktan tutuklanıyorlar. Ama hiçbir şey olmuyor. Gülüyorlar, eğleniyorlar. Bu arada kimseye Aynen. para cezası yazıldı mı yazılmadı mı soru işareti. Ya işte bari bir cümle koysaydınız oraya. O gözlüklü çocuğun babası polis yani ben kurtardım hadi bu seferlik sizi falan deseydi. Onu da demiyor. Demedi. Onun anne babası boşanmış. Hı hı. Annesi işte bu şey pis yedildeki kız. Aynen. Melis baba da annesini oynuyor. Bunların bir restoranı var. Hı hı. Bu arada zengin aileden Nesin Cevatzade de o restoranı ele geçirmek istiyor. Bunları işlemediler ama sadece söyledi ağzıyla. Böyle de bir konu daha var. Bunlar dönüyorlar evlerine. Arası da bir öğretmen alıyor arabasıyla getiriyor. Bir bakıyoruz Teoman'ın kardeşi Leyla bekliyor kapının önünde. Bunun cüzdanını bulmuş. Gecenin bir vakti. Aynen. Kapının önünde öyle bekliyor. Bekliyor. Sonra bakıyor konuşmuyorlar da birbirleriyle. Erkek öğrenci yurdunda olduğunu öğreniyor. Kapının önüne Aynen. gelmiş banklarda oturuyor yani. Aa diyor sen mi geldin? Aa ben geldim. İşte bu şöyle böyle. Ondan sonra cüzdanını veriyor. Bunlar tamam oldular. Zengin kız fakir olan aşkı burada başladı. Ya orada çocuk ne diyor? Ya hocam sen git ben geliyorum. Diyor ya hoca bir 5 dakika diyor bir dakika bize izin ver diyor. Hoca da tabii diyor. Tabii Aras'cığım diyor ne demek diyor sen diyor karakoldan getirdim ama diyor ne demek sen diyor burada çok gerçekçi. Ya dışarıda da işte kızla konuşacak herhalde. Hoca da hadi yallah dedi. Yallah da gitti hoca da. Bu arada şak diye bir bakıyoruz. Parti var. Partide de bizim çocuk. Ya arkada bir konu daha var işleniyor. Otel açıyor bu zengin aile. Aynen. Bodrum'un en büyük oteli. En büyük oteli değil, Ege'nin en büyük oteli. Öyle dünyanın en büyük oteli aslında falan bile diyor yani böyle oha diyor. Kainatın en büyük oteli. Bodrum'u komple otel yaptım ben.
Aynen, Bodrum'a otel yapıyor. Sonra çılgın parti görüyoruz bir tane. Teoman hani parti içinde parti veriyor. Kral dairesinde. Taç Ben takmış kralım. falan. Pelerin. Siz de benim topraklarımdasınız. Abi Güney Kore dizisi mi çekiyorsunuz? Ne bu ya? Çebol. Bir zengin ailenin. Bullshido Kral. çocuğu. Bullshido Kral. Bullshit. Sonra peki gecenin sürprizi Aras. Aras komi olmuş, garson olmuş. Ne ara olduğunu Servis yapıyor. bilmiyoruz. Olmuş. Yani nasıl? Olmuş. Yani işte diziyi mixlerken reisler demiş ki abi 2 saat 20 dakika olacak. Bir saat birkaç sahne atmamız ya kim ne yapsın arasın. 3 saate Tabii gidiyoruz olmaz demiş. Biz demiş. Şak diye atmış orayı. Biz demiş Yüzüklerin Efendisi 2 kule miyiz demiş. Kralın dönüşümüz 3 saat çekiyoruz bunu Ne demiş. çekiyoruz demiş. Atmış oraları komple. Kesmişler oraları. Evet. Sonra işte abi orada eğlencesine böyle 2 tane boksör dövüştürüyorlar falan. Herkes Evet. suya muya atlıyor. Bir şeyler. Altta da resepsiyon var bu arada yani. Evet. O da devam ediyor. Otel açılış resepsiyonu. Ondan sonra diyor ki Kral Teoman Evet. Aras'a Evet. diyor sen diyor önümde diz çök itaat et ya da diyor bu dövüşçülerle dövüşürsen Orayı- anca buradan çıkarsın. Orayı yapmam gerekiyor. Bir kral halkından ne ister? İtaat. Deskak. Aynen böyle söylüyor. O da diyor ki hadi lan falan diyor. Ondan sonra tam o sırada babası geliyor. Dağılın lan diyor. Herkes dağıtıyor. Evet. Arası da diyor tamam diyor. Sen diyor gel bakayım diyor oğluna götürüyor davete götürüyor. Ya burada bir de müthiş bir şey diyor. Esas kral o diyor. Aras diyor esas kral. Sen kimsin? Sen Yani sen benim verdiklerimle kralcılık oynuyorsun. Aras diyor her edindiğini kendi kazanmış. Burada dizinin tek doğru sahnesini görüyoruz. Tek doğru Evet. drama verilebilen sahnesini görüyoruz. Aynen. Yani adamın dediği şey mantıklı. Yani söylenebilecek bir şey söylüyor. Ne oluyor? Şebnem bu arada anons ediyor. İşte diyor biz ailemizle diyor zorlukları aştık bilmem ne. Kocası diyor böyle böyle. İşte hepiniz hoş geldiniz falan. Tık diye Teoman araya giriyor. Babamın diyor ailemize yeni bir evlat katıyor babamız diyor. Biz diyoruz ki herhalde diyoruz hamileliği öğrendi Aynen. bu Aynen. yancı hamile kalmış ya Hakan'dan. Aynen. Yani herkes bir şok oluyor. Berbat bir twistle hayır öğrenmemiş. Yok diyor Aras'ı oğlu gibi Aynen. gördüğü için söyledim diyor. Böyle Kadın bu müthiş bir arada- twist. Ya onun hemen öncesinde çok ufak bir sahne var. Böyle Teoman'ın babasıyla işte bu Nuray, fakir kızın anası. Onlar konuşurlarken işte bu çocuk doğacak da bilmem dedi. Ben hamileyim aman yalan söylüyorsunuz Arsut. Bu konuşma geçerken arkada da böyle çok gizli biri izliyor da Evet, onu evet. bir anda açıkladılar. Çok da uğraşmayalım demişler. Teoman'ın herhalde o arkadaşıymış bir arkadaşlarına. tane. Ha. Yani. Sonra Hakan işte bu babası Teoman'ı Evet. klozete sokuyor. Tam böyle klozete sokarken Aras görüyor. Kafasına Yani o da sifon bassaydın reis yani. aynen bir yüzünü yıkamış olurdu. Evet. Aras'la Leyla'nın, Teoman'ın ikizi Leyla'nın yine romantik sahnelerini görüyoruz. Birlikte oturuyorlar, yan yana oturuyorlar. Onların bir de böyle bir müziği var. Hani o böyle tek başına böyle bu sessiz sahnede böyle şey giriyor. Bir anda duruyor böyle. Bir şeyler Ondan sonra onu giriyor böyle kulak tırmalayan şarkısıyla. Sırtına ceketini de örtüyor gidiyor. Hani bütün klişeleri yaptım. Sırta ceket örtme klişesini neden yapmayayım diyor. Onu da yapıyor Aras. Mayca biz dan diyerek uzaklaşıyor. Ondan sonra ertesi gün ne oluyor? Ertesi gün başkanlık seçimi olacak tam o sırada. Diyor ki hoca elimde olmayan nedenlerle diyor adaylardan birini diskalifiye etmek zorundayım diyor. Aras'ın diyor trafik cezasından gözaltısı varmış diyor ya. Elim kolum bağlandı yapacak hiçbir şeyim yok falan diyor. Sanki çok önemli. Yapacak hiçbir şeyim yok 35 diyor. diyor. Yani 35 kişiyle seçim. Burada yine dizi açık siyasi bir gönderme yapıyor. Utanmadan. Evet. Hiç utanmadan. Yani diyor ki 2 tane seçilecek adaydan seçilme ihtimali olana yargı darbesiyle diyor Aynen. adaylıktan çekilmesi sağlanıyor. Böylece diğer aday tek başına kolayca seçimi kazanabilir diyor. Yani burada yine siyasi açık bir gönderme var yani. Bunlara bakmıyor mu Rütük'teki arkadaşlar ya? Rütük AFK. Bu ne böyle? Bu ne böyle ya? Burada açık göndermeler var lütfen. Lütfen. Lütfen yani. Gençlerimizi zehirlemeyelim. Gençlerimizi zehirliyorlar Kanye West konseriyle. Kanye West konseri. Gençlerimizi zehirlemeyelim. Evet. Sonra ne oluyor? Aras diskalifiye oluyor. Teoman sonra başkan oluyor. Bir takım saçma zorbalama sahneleri Bir falan. takım bir sürü yani artık bitse diyorsun dizi. Bitmiyor dizi. Yok. Ondan sonra bitmiyor. Son sahnede de alakasız bir şekilde Teoman Aras'ı bıçaklıyor. Aras da o sırada Teoman'ın Tak. aradığı kardeşi Demir olabileceğine dair bir hissiyata kapılıyor. Aman Bence de bunun bitiyor.
böyle müthiş bir itiş kakış sahnesinde neredeyse çocuğu romantik bir şekilde soyacaktı. Orada omzunda görüyor, wow böyle bir yara var, bu çocuk yoksa aman tanrım falan diyor. Takıyor bıçağı direkt diyor. Böyle bitiyor dizi. Evet, bitti. Oh be, biz de kurtulduk. Vallahi Bayağı yani konuştuk ya. zor bir seyir dönemiydi benim Abi için. 2 saat 20 dakika, gözünü seveyim ya. Ne izliyoruz Yani, biz? Yüzüklerin zaten- Efendisi, Kralın Dönüşü mü bu? Irishman Aynen. mi bu? Ne bu ya? Ne izliyoruz biz? Sen zaten 2 günde falan anca bitirdin. Ben de tek oturuşta bir bitirdim. Sonra lan son yarım saatte ne oldu lan unuttum deyip bir ara son yarım saat tekrar izledim bugün. Ben 2 günde değil 3 günde bitirdim. Helal Ve olsun sana. 3 günde 3 sefer değil yani, böyle 10 dakika 20 dakika izleyip yeter falan deyip hani, Yeter. böyle. Yani çünkü yaş itibariyle konunun Evet. geneli gençleri ilgilendirdiği için beni çok oralar sarmıyor açıkçası artık. Anne baba hikayesi de klişelerden ibaret Evet. bir konu gibi duruyor. Yani o yüzden Yani devam eder diziye miyim? puanını alayım. Ederim herhalde. Bilmiyorum ya. İşte yazın bir şey olmazsa izleyebileceğim bir iş. Diziye puanını alayım. Yani 5,5. 5,5. Yani ben de muhteşem klişeleri böyle 3-5 diziyi bir araya füzyonladıklarından dolayı yıldızlı bir 5 de ben veriyorum kendilerine. Ama yıldızlı benimki daha yüksek. Hani Şey yapabilirlerdi. Bak, füzyonladı dedin ya, hani Hı. Amerikan dizisi vardı 2000'lerin başından, The O.C. Evet. Yani o kalıp mesela Türkiye'de değişti artık. Biz ona başka bir şey diyoruz. Yani mesela bunu da şey deselerdi. Bunu yayınlayamayabiliriz. Ya da biz ban yeriz. Bilmiyorum. Neyse. Başlığı attığı o. Kapat. Kapat. Oh, yani konuya geri dönmeye çalışacağım. Oh. Neyse, konuya dönelim. Bu diziye devam ederim. Çünkü yazın izleyecek hiçbir şey yok. Yani yapacak da pek bir şey de yok aslında yani. Malum. Devam edelim. Siz de izlememizi istiyorsanız, yani devam etmemizi istiyorsanız yorumlarda bekliyoruz. Yani bu muhteşem Herkes muhabbet diyormuş yapıtını ki lütfen ne devam edin. olur Lütfen. Sülo, Allah. Sülo, isyan diye bağırıyorlar. Kapının önünde daha oyna diye ne olur devam edin grupları toplanmaya şimdiden başlamış gibi. Yani dediğim gibi okey. Yeni genç oyuncular ortaya çıkacak. Başrolümüz çocuk Çağnefe Ak. Bu çocuğu biz nerede izledik? Deha'da falan izledik. Deha'da işte Boran'ı oynamıştı. Biz hatta şey demiştik. Bu çocuktan olur yavaş yavaş diye. İşte ilk Zaten denemesi falan. olmuş ya, o toz koparan İskender'miş yıllardır yani. Yani Bir de olur. 18 yaşında bir çocuk yani, daha önü şimdi- açık yani. Ya toz koparan İskender çocuk işi şimdi. Biz dedik, ben şey dedim, hani bu çocuk ileride dizilerde rol bulur. Yetişkinle hitap eden işlerde rol bulur. Şimdi Ha, geçiş yapıyor işte. aynen. Çocuk işinden Coming of Age hikayesiydi Aynen, izlemeye Coming başladı. of Age'e ondan. geçti. Aynen. O yüzden dediğim gibi hani bu dizide de yeni oyuncular çıkarma potansiyeli var. Değişik karakterler var. Asla başarılı olamayacağını düşündüğüm oyuncular da var. Bunların ismini asla söylemeyeceğim. Ve dediğim gibi bu kendini izletir yaz ya. Ben de izlemeye devam edeceğim gibi görünüyor. Eklemek istediğin başka bir şey var mı? Daha ne ekleyelim. O müziğin bu kısmından koy buraya. Evet arkadaşlar, buraya kadar bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Daha 17'nin ikinci bölümünde görüşmek üzere diyoruz. Kendinize iyi bakın. Videomuzu beğeni bırakmayı, kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Yorumlarda sohbete bekliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.